Bu gece sizi antik Yunan'ın taş sokaklarına, küçük sınıflarına ve bölgeli gimnazyon avlularına götürüyorum. Burada heyecan yok. Sadece günlük hayatın sıradan ayrıntıları var. Çocukların sabah okula götürülüşünü, öğretmenlerin dersleri nasıl işlediğini ve akademinin ağırbaşlı sessizliğini birlikte izleyeceğiz. Gözlerinizi kapatın ve tarihin en sakin dersine hoş geldiniz. 1. Bölüm Paideia. Antik Yunan'da eğitimin anlamı. Antik Yunan'da eğitim yalnızca bilgi edinmekten ibaret değildi. Onların dünyasında paideia adı verilen kavram, bireyin hem zihinsel hem de ahlaki gelişimini kapsayan geniş bir anlayışı ifade ediyordu. Paideia, bir çocuğun sıradan bir insandan toplumun değerlerini taşıyan bir yurttaşa dönüşme süreciydi. Bu süreç yalnızca ders kitaplarıyla değil, günlük yaşamın her ayrıntısıyla şekillenirdi. Eğitim, Atina gibi şehir devletlerinde demokrasinin işleyişi için hayati görünüyordu. Çünkü yurttaş olmak yalnızca oy vermek değil, aynı zamanda tartışmalara katılmak, topluluk önünde konuşmak ve ortak kararların sorumluluğunu üstlenmek demekti. Bu nedenle eğitim, bireyin yalnızca kendisi için değil, polis yani şehir devlet için de gerekliydi. Bir çocuk küçük yaşlardan itibaren bu sürece adım atardı. Öncelikle aile içinde temel değerleri öğrenir, ardından bir pedagog eşliğinde okula götürülürdü. Pedagog genellikle köle statüsünde olan ama çocuğun eğitimiyle yakından ilgilenen bir gözetmendi. Onun görevi çocuğun güvenliğini sağlamak, derslere düzenli katılımını kontrol etmek ve gerektiğinde disiplin uygulamaktı. Böylece eğitim, evden okula uzanan bir zincir halinde ilerlerdi. Paideia'nın en önemli yönlerinden biri, bireyin yalnızca bilgiyle değil, erdemle de donatılmasıydı. Antik Yunan düşüncesinde erdem, bilgilik, cesaret, ölçülülük ve adalet gibi temel değerlerle tanımlanıyordu. Bir öğrenci, Homeros'un dizelerini ezberlerken yalnızca edebiyat öğrenmez. Aynı zamanda kahramanlık, sadakat ve sorumluluk gibi kavramlarla da tanışırdı. Bu nedenle dersler hem zihni besleyen hem de karakteri şekillendiren bir araçtı. Eğitim kurumları da bu anlayışa göre biçimlenmişti. İlk aşamada çocuklar okuma, yazma ve temel aritmetik öğrenirdi. Daha sonra müzik ve beden eğitimi devreye girerdi. Müzik, ruhu yumuşatır ve uyum duygusunu geliştirirdi. Beden eğitimi ise yalnızca fiziksel güç için değil, disiplin ve dayanıklılık için gerekliydi. Böylece birey hem zihinsel hem bedensel açıdan dengeli bir gelişim gösterirdi. Zamanla daha ileri düzeyde eğitim almak isteyenler için felsefe okulları ve akademiler ortaya çıktı. Platon'un akademisi ve Aristoteles'in Likeion'u paideia kavramının en yüksek ifadesi sayılabilirdi. Burada öğrenciler yalnızca bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda düşünmeyi, sorgulamayı ve tartışmayı öğrenirdi. Bu okullar, bireyin kendini geliştirmesinin ötesinde toplumun geleceğini şekillendiren fikirlerin doğduğu yerlerdi. Paideia aynı zamanda bir süreklilikti. Eğitim çocuklukta başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreç olarak görülürdü. Bir yurttaş yaşlandığında bile tartışmalara katılır, gençlere örnek olur ve toplumun değerlerini aktarmaya devam ederdi. Böylece eğitim bireysel bir yolculuktan çok kuşaklar arası bir aktarım halini alırdı. Antik Yunan'da eğitimin bu geniş anlamı günümüzden bakıldığında bile dikkat çekicidir. Çünkü onların amacı yalnızca meslek sahibi bireyler yetiştirmek değil, toplumun bütününü ayakta tutacak değerleri canlı tutmaktı. Paideia, bir bakıma bireyin hem kendisi hem de toplum için sorumluluk üstlenmesinin adıydı. Ve işte bu nedenle Antik Yunan'da eğitim sıradan bir ders programından çok daha fazlaydı. O bir yaşam biçimiydi. Çocukların sabah okula götürülüşünden, filozofların gölgeli avlularda yürüyerek ders anlatışına kadar her şey bu büyük bütünün küçük parçalarıydı. 2. Bölüm Pedagog ve kölelerin rolü. Antik Yunan'da eğitim, yalnızca öğretmen ve öğrenci arasında geçen bir süreç değildi. Çocuğun okula gidişinden eve dönüşüne kadar her adım toplumun düzenini yansıtan bir ritüeldi. Bu ritüelin en önemli figürlerinden biri de pedagogtu. Pedagog, bugünkü anlamıyla öğretmen değildi. Çoğu zaman evin kölelerinden seçilen güvenilir ve disiplinli bir kişiydi. Görevi
çocuğu sabah evden alıp okula götürmek, ders boyunca yanında bulunmak ve akşam yine güvenle eve getirmekti. Bu açıdan pedagog hem bir gözetmen hem de bir rehberdi. Çocuğun davranışlarını kontrol eder, gerektiğinde uyarır, hatta küçük cezalar verirdi. Sabahları Atina sokaklarında ellerinde yazı tahtaları ve küçük çantalarıyla yürüyen çocukların yanında ağır adımlarla ilerleyen pedagogları görmek sıradan bir manzaraydı. Çocuklar çoğu zaman heyecanlı ya da dikkatsiz olurdu. Pedagogsa sessiz, kararlı ve disiplinliydi. Onun varlığı eğitimin yalnızca bilgi değil, aynı zamanda düzen ve sorumluluk anlamına geldiğini hatırlatıyordu. Pedagoglar çocukların derslere düzenli katılımını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onların toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini de öğretirdi. Bir yurttaş adayı yalnızca okuma yazma bilmekle değil, aynı zamanda ölçülü konuşmak, büyüklerine saygı göstermek ve topluluk içinde uyumlu davranmakla da yükümlüydü. Pedagog, bu değerlerin günlük hayata aktarılmasında önemli bir rol oynardı. Bazı kaynaklarda pedagogların çocuklara ders sırasında da yardımcı oldukları anlatılır. Öğretmen bir metni yüksek sesle okurken, pedagog çocuğun dikkatini toplamasını, sağlar, yanlışlarını düzeltir, tekrar etmesini isterdi. Böylece eğitim yalnızca sınıfta değil, eve dönüş yolunda bile devam ederdi. Çocuk gün boyunca öğrendiklerini pedagogla birlikte tekrar eder, akşam eve geldiğinde ailesine aktarırdı. Pedagogun rolü aynı zamanda sosyal sınıflar arasındaki farkları da gösteriyordu. Zengin aileler çocuklarının eğitimi için özel pedagoglar görevlendirirken, daha mütevazı ailelerin çocukları çoğu zaman bu imkandan yoksundu. Bu durum, Antik Yunan'da eğitimin toplumsal eşitsizliklerle nasıl iç içe geçtiğini de ortaya koyar. Yine de pedagog figürü, Antik Yunan eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçasıydı. Onun sessiz adımları Atina sokaklarında eğitimin görünmez ama güçlü bir simgesiydi. Çocuklar büyüyüp yurttaş olduklarında bile pedagoglarının disiplinli gölgesini hatırlamaya devam ederdi. Ve böylece Antik Yunan'da eğitim yalnızca öğretmenlerin değil, aynı zamanda bu gözetmenlerin de emeğiyle şekillenirdi. Pedagog, bir köle statüsünde olsa da toplumun geleceğini taşıyan çocukların yetişmesinde vazgeçilmez bir rol üstlenmişti. 3. Bölüm İlk Eğitim Kurumları Didaskaleon. Antik Yunan'da eğitimin ilk basamağı Didaskaleon adı verilen küçük okullardı. Bu kurumlar bugünkü anlamda büyük binalar ya da resmi yapılar değildi. Çoğu zaman bir öğretmenin evinde ya da kiralanmış sade bir odada dersler yapılırdı. İçeride birkaç sıra, basit yazı tahtaları ve öğrencilerin kullandığı bal mumu kaplı tabletler bulunurdu. Sabah olduğunda çocuklar, pedagoglarının eşliğinde bu küçük sınıflara girerdi. Kapıdan içeri adım atıldığında sessiz bir düzen hissedilirdi. Öğretmen, yani didaskalos, genellikle yaşça olgun, deneyimli bir kişiydi. Onun görevi, çocuklara okuma yazmayı, temel aritmetiği ve edebiyatın ilk örneklerini öğretmekti. Dersler çoğunlukla yüksek sesle tekrar yöntemiyle işlenirdi. Öğretmen bir satır okur, öğrenciler hep birlikte tekrar ederdi. Bu tekrarlar gün boyu süren bir ritim yaratırdı. Bal mumu tabletlerin üzerine kamış kalemlerle harfler çizilir, yanlış yapıldığında yüzey düzeltilip yeniden yazılırdı. Bu yavaş ve sabırlı süreç, öğrenmenin temelini oluştururdu. Didaskaleon'da yalnızca yazı değil, aynı zamanda edebiyat da öğretilirdi. Homeros'un İlyada ve Odisea destanları, öğrencilerin ezberlemesi gereken en önemli metinlerdi. Çocuklar kahramanların hikayelerini öğrenirken, aynı zamanda dilin inceliklerini, ölçülü konuşmayı ve ritmik ifadeyi de kavrardı. Ancak bu anlatılar heyecan yaratmak için değil, disiplinli bir tekrar ve hafıza eğitimi için kullanılırdı. Matematik dersleri de günlük hayatın ihtiyaçlarına göre şekillenirdi. Sayılar, ölçüler, basit hesaplamalar öğretilirdi. Bir çocuğun pazarda alışveriş yapabilmesi, evde ölçüleri anlayabilmesi ya da ileride ticaretle uğraşabilmesi için bu bilgiler gerekliydi. Öğretmen tahtaya basit problemler yazar, öğrenciler sırayla çözmeye çalışırdı.
yanlış yapan tekrar eder, doğru yapan bir sonraki adıla geçerdi. Didaskaleion'un atmosferi gösterişten uzak ama düzenliydi. Çocuklar sabahın erken saatlerinden öğleye kadar ders görür, ardından evlerine dönerdi. Öğle sonrası genellikle beden eğitimi için gimnazyuma gidilirdi. Böylece zihinsel ve bedensel eğitim birbirini tamamlamış olurdu. Bu küçük okullar, antik Yunan toplumunun temel taşlarından biriydi. Çünkü her yurttaş adayı önce burada harfleri tanır, sayıları öğrenir, destanların dizeleriyle tanışırdı. Daha sonra isteyenler müzik, beden eğitimi ve felsefeye yönelirdi. Ama her şeyin başlangıcı bu sade odalarda atılan ilk adımlardı. Didaskaleion'un en dikkat çekici yanı, eğitimin bireysel değil toplu bir süreç olmasıydı. Çocuklar birlikte öğrenir, birlikte tekrar eder, birlikte disipline edilirdi. Bu onların ileride yurttaş olarak toplum içinde yaşayabilmeleri için bir hazırlıktı. Çünkü antik Yunan'da birey toplumdan ayrı düşünülemezdi. Ve işte bu nedenle Didaskaleon yalnızca bir okul değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren bir mekandı. Küçük bir odada başlayan bu yolculuk, öğrencileri ya sıradan bir yurttaşlığa ya da büyük filozofların yoluna hazırlardı. Ama her durumda sessiz tekrarların ve sabırlı öğretmenlerin gölgesinde şekillenen bir eğitimdi bu. 4. Bölüm Gramer ve Edebiyat Eğitimi. Antik Yunan'da eğitimin en temel taşlarından biri dilin doğru ve güzel kullanımıydı. Çünkü bir yurttaşın topluluk önünde konuşabilmesi, tartışmalara katılabilmesi ve fikirlerini aktarabilmesi için dili ustalıkla kullanması gerekiyordu. Bu nedenle gramer ve edebiyat eğitimi, çocukların erken yaşlardan itibaren üzerinde en çok durulan derslerden biriydi. Didaskaleon'da, yani ilk eğitim kurumlarında, öğrenciler önce harfleri tanır, sonra kelimeleri okumaya başlardı. Ancak bu yalnızca teknik bir okuma yazma öğretimi değildi. Öğretmenler çocuklara aynı zamanda dilin ritmini, seslerin uyumunu ve kelimelerin doğru telaffuzunu da öğretirdi. Çünkü antik Yunan'da sözlü kültür çok güçlüydü. Bir metni yalnızca okumak değil, onu doğru bir şekilde seslendirmek de önemliydi. Edebiyat derslerinin merkezinde Homeros'un destanları bulunurdu. İlyada ve Odiseya yalnızca edebi eserler değil, aynı zamanda ahlaki ve kültürel değerlerin taşıyıcısıydı. Öğrenciler bu dizeleri defalarca tekrar eder, ezberler ve yüksek sesle okurdu. Bu tekrarlar sınıfın içinde monoton ama düzenli bir ritim yaratırdı. Çocukların sesleri birbirine karışır, öğretmenin yönlendirmesiyle aynı satırlar yeniden ve yeniden söylenirdi. Bu süreç uykuya dalmadan önce dinlenen bir ninni gibi yavaş ve sabırlı bir öğrenme biçimiydi. Öğrenciler kahramanların hikayelerini öğrenirken aynı zamanda dilin yapısını, gramer kurallarını ve kelime hazinesini de fark etmeden içselleştirirdi. Gramer eğitimi yalnızca metin okumakla sınırlı değildi. Öğrenciler cümlelerin yapısını çözümlemeyi, kelimelerin kökenlerini öğrenmeyi ve dilin mantığını kavramayı da öğrenirdi. Bu onların ileride hitabet sanatına hazırlanması için gerekliydi. Çünkü bir yurttaş yalnızca konuşmakla değil, aynı zamanda doğru ve ikna edici konuşmakla yükümlüydü. Edebiyat derslerinde yalnızca Homeros değil, Hesiodos'un İşler ve Günler adlı eseri, tragedya yazarlarının dizeleri ve lirik şairlerin şiirleri de okutulurdu. Bu metinler, öğrencilerin hem dil becerilerini geliştirmesi hem de toplumun değerlerini öğrenmesine hizmet ederdi. Derslerin işlenişi oldukça basitti. Öğretmen yüksek sesle okur, öğrenciler tekrar ederdi. Yanlış yapan uyarılır, doğru yapan övülürdü. Bu tekrarlar günler, haftalar boyunca sürerdi. Yavaş ama kalıcı bir öğrenme süreciydi bu. Edebiyat eğitiminin bir diğer yönü de hafıza çalışmalarıydı. Öğrenciler uzun pasajları ezberlemek zorundaydı. Bu ezberler onların hafızasını güçlendirir, aynı zamanda topluluk önünde konuşma cesareti kazandırırdı. Çünkü bir yurttaş mecliste ya da mahkemede söz aldığında ezberlediği metinleri ve öğrendiği kalıpları kullanarak kendini ifade ederdi. Gramer ve edebiyat eğitimi antik Yunan'da yalnızca bir ders değil, aynı zamanda bir yaşam pratiğiydi. Dilin doğru kullanımı toplumun düzeni için vazgeçilmezdi. Bu nedenle çocuklar sabırla, tekrarlarla ve disiplinle eğitilirdi.
Ve işte bu yüzden Antik Yunan'ın küçük sınıflarında yankılanan Homeros dizeleri yalnızca birer edebi eser değil, aynı zamanda bir toplumun hafızasıydı. Çocukların sesleriyle yeniden hayat bulan bu dizeler yüzyıllar boyunca aktarılmaya devam etti. 5. Bölüm Müzik eğitimi. Antik Yunan'da müzik yalnızca bir sanat dalı değil, eğitimin ayrılmaz bir parçasıydı. Onlar için müzik, ruhu şekillendiren, karakteri yumuşatan ve toplumsal uyumu sağlayan bir araçtı. Bu nedenle çocuklar okuma yazma ve aritmetik öğrendikten sonra mutlaka müzik derslerine yönlendirilirdi. Dersler genellikle küçük sınıflarda ya da açık havada yapılırdı. Öğrencilerin ellerinde lir ya da kitara bulunurdu. Bu çalgılar basit ama melodik sesler çıkarırdı. Öğretmen önce bir ezgiyi çalar, ardından öğrenciler aynı ezgiyi tekrar etmeye çalışırdı. Bu tekrarlar tıpkı gramer derslerinde olduğu gibi sabırlı ve ritmik bir süreçti. Müzik eğitiminin amacı öğrencileri virtüöz yapmak değildi. Asıl amaç onların kulaklarını uyuma alıştırmak, ritim duygusunu geliştirmek ve topluluk içinde uyumlu davranmayı öğretmekti. Çünkü antik Yunan düşüncesinde müzik yalnızca bireysel bir beceri değil, aynı zamanda toplumsal bir değerdi. Bir yurttaş topluluk içinde şarkı söyleyebilmeli, dini törenlerde ilahilere eşlik edebilmeli ve gerektiğinde şiirleri ezgiyle aktarabilmeliydi. Derslerde yalnızca çalgılar değil, aynı zamanda şarkılar da öğretilirdi. Öğrenciler, tanrılara adanmış ilahileri, kahramanlık şiirlerini ve halk ezgilerini öğrenirdi. Bu şarkılar toplumun hafızasını canlı tutar, değerleri kuşaktan kuşağa aktarırdı. Çocuklar, melodileri tekrar ederken aynı zamanda toplumun ortak kimliğini de içselleştirirdi. Müzik eğitimi ruhun dengelenmesi için de önemliydi. Antik Yunan filozofları, özellikle Platon, müziğin insan karakteri üzerindeki etkisini vurgulamıştı. Ona göre doğru melodiler bireyin ruhunu uyumlu hale getirir, yanlış melodilerse düzensizlik yaratırdı. Bu nedenle müzik dersleri yalnızca estetik bir uğraş değil, aynı zamanda ahlaki bir eğitim aracıydı. Bir müzik dersinin atmosferini hayal etmek mümkündür. Küçük bir odada ya da gölgeli bir avluda öğrenciler sırayla yerlerine akord eder. Öğretmen sakin bir sesle bir ezgi başlatır. Çocuklar önce tereddütlü, sonra daha uyumlu bir şekilde aynı ezgiyi tekrar eder. Sesler birbirine karışır, ritim yavaş yavaş oturur. Dersin sonunda sınıfın içinde huzurlu bir uyum hissi oluşur. Müzik eğitimi aynı zamanda hafızayı da güçlendirirdi. Öğrenciler uzun şiirleri ezgiyle öğrenir, bu sayede daha kolay hatırlardı. Bu yöntem sözlü kültürün güçlü olduğu bir toplumda büyük önem taşırdı. Çünkü yazılı metinler sınırlıydı. Bilgilerin aktarımı çoğu zaman şarkılar ve ezgiler aracılığıyla gerçekleşirdi. Ve böylece Antik Yunan'da müzik, eğitimin sessiz ama güçlü damarlarından biri haline gelmişti. Çocuklar lirlerinin tellerine dokunurken yalnızca bir melodi öğrenmiyor, aynı zamanda toplumun ruhunu da taşıyorlardı. 6. Bölüm Beden eğitimi, gimnazyon. Antik Yunan'da eğitim yalnızca bir zihinsel faaliyet değildi, onların dünyasında beden ve ruh bir bütün olarak görülürdü. Bu nedenle çocukların eğitiminin ayrılmaz bir parçası da beden eğitimi, yani gimnazyondaki derslerdi. Gimnazyon kelimesi, çıplak anlamına gelen gimnos sözcüğünden türemişti. Çünkü öğrenciler burada çoğu zaman çıplak ya da hafif giysilerle egzersiz yapardı. Gimnazyon yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda bir sosyal mekandı. Geniş avlular, sütunlarla çevrili gölgeli yollar, küçük odalar ve bazen hamam bölümleri bulunurdu. Sabah saatlerinde çocuklar pedagoglarının eşliğinde buraya gelir, öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli egzersizler yapardı. Dersler basit ısınma hareketleriyle başlardı. Öğrenciler sıraya dizilir, öğretmen sakin bir sesle talimat verirdi. Önce koşu, ardından esneme hareketleri yapılırdı. Daha sonra güreş, disk atma, cirit atma ve uzun atlama gibi sporlar öğretilirdi. Bu sporlar yalnızca fiziksel güç için değil, aynı zamanda disiplin, dayanıklılık ve cesaret için gerekliydi.
Gimnazyondaki eğitim bireysel değil, toplu bir süreçti. Öğrenciler birlikte koşar, birlikte güreşir, birlikte ter dökerdi. Bu onların ileride savaş meydanında ya da toplumsal görevlerde uyumlu hareket edebilmeleri için bir hazırlıktı. Çünkü antik Yunan'da yurttaşlık yalnızca bireysel haklar değil, aynı zamanda topluluk için sorumluluk anlamına geliyordu. Beden eğitiminin bir diğer yönü de estetikti. Antik Yunan düşüncesinde güzel bir beden, uyumlu bir ruhun yansıması olarak görülürdü. Bu nedenle spor yalnızca sağlık için değil, aynı zamanda ahlaki bir eğitim aracı olarak da kabul edilirdi. Platon beden eğitimiyle müzik eğitimini birlikte düşünür. Biri ruhu, diğeri bedeni dengelerdi. Bir gimnazyon dersini hayal etmek mümkündür. Geniş bir avluda, sabah güneşi sütunların arasından süzülür, çocuklar sırayla koşar, toprak zeminde ayak sesleri yankılanır. Bir köşede güreşen öğrencilerin nefesleri duyulur, diğer köşede disk atanların kolları havada daireler çizer. Öğretmen sakin ama kararlı bir sesle yönlendirir. Pedagoglar kenarda sessizce izler, gerektiğinde öğrencileri uyarır. Dersin sonunda öğrenciler gölgeli bir köşede dinlenir, terli bedenler yavaş yavaş soğur, nefesler düzene girer. Bazıları küçük sohbetler eder, bazıları sessizce oturur. Bu an yalnızca bir spor molası değil, aynı zamanda topluluk içinde paylaşımın da bir parçasıdır. Gimnazyon, aynı zamanda yetişkinler için de bir buluşma yeriydi. Filozoflar burada öğrencileriyle yürüyerek ders yapar, yurttaşlar siyaset üzerine konuşur, gençler ise oyunlarla vakit geçirirdi. Böylece gimnazyon hem bir okul, hem bir sosyal merkez, hem de bir kültür mekanıydı. Ve işte bu nedenle antik Yunan'da beden eğitimi, eğitimin ayrılmaz bir parçasıydı. Çocuklar burada yalnızca kaslarını değil, aynı zamanda karakterlerini de güçlendirirdi. Sporun ritmi onların yaşam boyu taşıyacakları bir disiplinin temeli olurdu. 7. Bölüm. Matematik ve aritmatik. Antik Yunan'da matematik yalnızca soyut bir bilgi alanı değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıydı. Çocukların eğitiminde aritmetik dersleri okuma yazma kadar temel kabul edilirdi. Çünkü bir yurttaşın pazarda alışveriş yapabilmesi, evinde ölçüleri doğru kullanabilmesi, hatta ileride ticaret ya da devlet işlerinde görev alabilmesi için sayıları bilmesi şarttı. Didaskalion'da matematik dersleri oldukça sade araçlarla işlenirdi. Öğrencilerin önünde bal mumu tabletler, küçük taşlar ya da tahtadan yapılmış basit abaküsler bulunurdu. Öğretmen tahtaya ya da yere çizdiği işaretlerle problemleri gösterir, öğrenciler taşları kaydırarak ya da çizgiler çekerek çözüm arardı. Bu yöntem hem görsel hem de pratik bir öğrenme biçimiydi. Dersler genellikle basit toplama ve çıkarma işlemleriyle başlardı. Öğrenciler küçük taşları gruplar halinde dizer, sonra bu grupları birleştirerek ya da ayırarak sonuç bulurdu. Bu yavaş ve sabırlı süreç onların zihninde sayıların somut bir karşılık kazanmasını sağlardı. Daha sonra çarpma ve bölme işlemleri öğretilirdi. Öğretmen her adımı tekrar ettirir, öğrenciler aynı işlemleri defalarca yapardı. Matematik dersleri yalnızca işlemlerden ibaret değildi. Ölçüler ve ağırlıklar da öğretilirdi. Çünkü bir yurttaş pazarda tahıl alırken ya da zeytinyağı satarken doğru ölçüleri bilmek zorundaydı. Öğrenciler farklı kapların hacmini, farklı taşların ağırlığını öğrenir, bunları defalarca karşılaştırırdı. Bu tekrarlar dersin ritmini belirlerdi. Daha ileri seviyelerde geometriye giriş yapılırdı. Öğrenciler basit şekiller çizer, açıları ölçer, alan hesaplamaları yapardı. Bu bilgiler yalnızca teorik değil, aynı zamanda pratikti. Evlerin inşasında, tarlaların ölçülmesinde ve tapınakların planlanmasında geometri bilgisi gerekliydi. Bir matematik dersinin atmosferini hayal etmek mümkündür. Küçük bir odada öğrenciler bal mumu tabletlerinin üzerine sayılar yazar, öğretmen sakin bir sesle bir problem okur. 3 ile 5'i toplayın. Çocuklar taşları dizer, toplar, sonucu bulur. Ardından aynı işlem tekrar edilir. Sesler birbirine karışmaz, yalnızca taşların hafifçe sürtünmesi ve öğretmenin ritmik sesi duyulur. Dersin sonunda öğrenciler öğrendiklerini pedagoglarıyla birlikte eve dönüş yolunda tekrar eder. 3 artı 5 kaç eder sorusu yolda defalarca yönelenir. Çocuk her seferinde aynı cevabı verir. 8. Bu tekrar bilginin zihne yerleşmesini sağlar. Antik Yunan'da matematik yalnızca bir ders değil, aynı zamanda bir yaşam pratiğiydi. Sayılar, ölçüler ve hesaplamalar günlük hayatın her alanında karşılarına çıkardı.
Bu nedenle çocuklar sabırla, tekrarlarla ve disiplinle eğitilirdi. Ve işte bu yüzden Antik Yunan'ın küçük sınıflarında taşların sessiz hareketi yalnızca bir hesaplama değil, aynı zamanda bir toplumun düzeninin temeli haline gelmişti. 8. Bölüm Geometri ve Astronomi. Antik Yunan'da eğitim yalnızca günlük ihtiyaçlara yönelik aritmetik işlemlerle sınırlı kalmazdı. Daha ileri seviyelerde öğrenciler geometri ve astronomi ile tanıştırılırdı. Bu iki alan hem pratik hem de felsefi açıdan büyük önem taşırdı. Çünkü Yunan düşüncesinde evrenin düzeni sayıların ve şekillerin uyumuyla açıklanıyordu. Geometri dersleri. Geometri özellikle Mısır'dan alınan bilgilerle gelişmişti. Nil'in taşkınları sonrası tarlaların yeniden ölçülmesi, tapınakların inşası ve şehir planlaması için geometri bilgisi gerekliydi. Antik Yunan'da bu bilgi daha sistematik bir hale getirildi. Öğrenciler basit şekiller çizer, açıları ölçer, alan hesaplamaları yapardı. Bir ders sahnesine hayal edelim. Öğretmen yere bir çubukla daire çizer. Çocuklar dairenin çevresini ölçmeye çalışır. Ardından üçgenler çizilir, kenar uzunlukları karşılaştırılır. Öğrenciler taşlarla kenarları işaretler, açıları belirler. Bu yavaş ve sabırlı süreç onların zihninde şekillerin düzenini kalıcı hale getirirdi. Geometri yalnızca pratik değil, aynı zamanda zihinsel bir disiplindi. Öğrenciler şekillerin ardındaki mantığı kavramaya çalışır, soyut düşünme becerilerini geliştirirdi. Bu, ileride felsefeye yönelenler için önemli bir hazırlıktı. Çünkü Platon'un akademisinde geometri bilmeyen giremez sözü bu bilginin ne kadar değerli olduğunu gösteriyordu. Astronomi dersleri. Astronomi ise gökyüzünün düzenini anlamaya yönelikti. Antik Yunan'da gökyüzü, tanrıların evi olarak görülmekle birlikte aynı zamanda düzenin ve ölçünün sembolüydü. Öğrenciler yıldızların hareketlerini gözlemler, ayın evrelerini takip eder, mevsimlerin değişimini öğrenirdi. Bir astronomi dersinde öğretmen öğrencileri akşamüstünde gökyüzüne çıkarır. Güneşin batışını izlerler, ardından ilk yıldızların belirmesini gözlemlerler. Öğretmen sakin bir sesle yıldızların adlarını söyler. Bu Orion, şu Büyük Ayı, orada ise Pleiades. Çocuklar gökyüzünü sessizce izler, yıldızların düzenini hafızalarına kazır. Astronomi yalnızca gökyüzünü tanımak için değil, aynı zamanda tarım ve denizcilik için de gerekliydi. Çiftçiler ekim ve hasat zamanlarını yıldızlara göre belirlerdi. Denizciler yolculuklarında yıldızlardan yön bulurdu. Bu nedenle astronomi bilgisi günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Geometri ve astronominin birlikteliği. Geometri ve astronomi, Antik Yunan düşüncesinde birbirini tamamlayan iki alandı. Geometri yeryüzünün düzenini anlamayı sağlarken, astronomi gökyüzünün düzenini açıklıyordu. İkisi birlikte evrenin uyumunu ortaya koyuyordu. Bir öğrenci için bu dersler yalnızca bilgi değil, aynı zamanda hayranlık uyandıran bir deneyimdi. Yerde çizilen üçgenlerle gökyüzündeki yıldızlar arasında bir bağ kurmak, evrenin bütünlüğünü hissettiren bir yoldu. Dersin sonunda öğrenciler gökyüzüne son kez bakar. Yıldızlar yavaş yavaş çoğalır. Gece sessizliğini derinleştirir. Öğretmen, evrenin düzeni, sayıların ve şekillerin düzenidir der. Çocuklar bu sözleri sessizce içselleştirir. Ve böylece geometri ve astronomi dersleri yalnızca bilgi değil, aynı zamanda bir huzur kaynağı haline gelir. 9. Bölüm Retorik ve hitabet. Antik Yunan'da eğitimin en yüksek basamaklarından biri retorik yani hitabet sanatının öğrenilmesiydi. Çünkü bir yurttaşın en önemli görevlerinden biri topluluk önünde konuşabilmekti. Mecliste, mahkemede ya da halk toplantılarında söz almak yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktu. Bu nedenle retorik, Antik Yunan eğitim sisteminin zirvesi sayılıyordu. Retoriğin önemi. Atina gibi demokratik şehir devletlerinde kararlar tartışmalarla alınırdı. Bir yurttaş fikrini savunmak, başkalarını ikna etmek ve gerektiğinde kendini savunmak zorundaydı. Bu yüzden retorik yalnızca bir ders değil, yaşamın vazgeçilmez bir becerisiydi. Güzel konuşabilen bir kişi toplumda saygınlık kazanır, siyasette yükselme şansı bulurdu. Derslerin işlenişi.
Retorik dersleri genellikle sofist adı verilen öğretmenler tarafından verilirdi. Sofistler öğrencilerine ikna edici konuşmanın tekniklerini öğretirdi. Dersler önce basit cümlelerle başlar, sonra uzun konuşmalara doğru ilerlerdi. Öğrenciler belirli konular üzerine kısa konuşmalar yapar, öğretmen hatalarını düzeltirdi. Bir ders sahnesini hayal edelim. Küçük bir sınıfta öğrenciler sırayla ayağa kalkar. Öğretmen onlara basit bir konu verir. Bir köyde su kuyusunun nasıl korunması gerektiğini anlat. Öğrenci önce tereddütlü bir şekilde konuşmaya başlar. Sesini yükseltir, sonra alçaltır. Öğretmen sakin bir sesle yönlendirir. Daha açık konuş, daha yavaş. Dinleyiciyi ikna et. Öğrenci tekrar eder, her seferinde biraz daha gelişir. Retorik teknikleri. Öğrencilere yalnızca konuşma değil, aynı zamanda ikna teknikleri de öğretilirdi. Bir konuşmanın girişinin nasıl yapılacağı, argümanların nasıl sıralanacağı, dinleyicinin duygularına nasıl hitap edileceği anlatılırdı. Bu teknikler yavaş yavaş tekrarlarla öğretilir, öğrenciler defalarca pratik yapardı. Retorik ve ahlak. Retorik yalnızca ikna etmek için değil, aynı zamanda doğruyu savunmak için de önemliydi. Ancak sofistlerin öğretileri bazen eleştirilirdi. Çünkü onlar haklı ya da haksız fark etmeden her görüşü savunmayı öğretiyordu. Bu durum Platon gibi filozofların tepkisini çekmişti. Yine de retorik, Antik Yunan'da eğitimin en güçlü araçlarından biri olarak kaldı. Sessiz bir bitiriş. Bir retorik dersinin sonunda öğrenciler yorgun ama tatmin olmuş bir şekilde otururdu. Konuşmaların yankısı sınıfta hala duyulurdu. Öğretmen, bir yurttaşın gücü sözlerinde saklıdır derdi. Çocuklar bu sözü sessizce içselleştirir, ileride mecliste ya da mahkemede söz alacakları günü hayal ederdi. Ve böylece retorik eğitimi, Antik Yunan'da yalnızca bir ders değil, aynı zamanda bir toplumun işleyişinin temeli haline gelmişti. 10. bölüm Felsefe öncesi eğitim, sofistlerin dersleri. Antik Yunan'da felsefenin büyük okulları ortaya çıkmadan önce eğitimde önemli bir rol üstlenen kişiler vardı, sofistler. Onlar bilgiyi sistematik hale getiren ilk öğretmenlerdi. Sofistler şehir şehir dolaşır, isteyenlere ders verir, karşılığında ücret alırlardı. Bu yönleriyle hem öğretmen hem de bir tür gezgin bilgin sayılırlardı. Sofistlerin rolü. Sofistler özellikle retorik ve tartışma sanatına uzmanlaşmışlardı. Onlara göre bir yurttaşın en önemli becerisi her konuda konuşabilmekti. Bu nedenle öğrencilerine yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ikna teknikleri de öğretirlerdi. Bir sofistin dersinde öğrenciler farklı konularda argüman geliştirmeyi öğrenir, karşıt görüşleri savunarak pratik yapardı. Derslerin işlenişi. Bir sofist dersi genellikle açık havada ya da bir evin avlusunda yapılırdı. Öğrenciler yarım daire şeklinde oturur, sofist ortada konuşmaya başlardı. Önce bir konu seçerdi. Adalet nedir ya da cesaret nasıl tanımlanır? Öğrenciler sırayla fikirlerini söyler, sofist onları yönlendirirdi. Bazen öğrencilerden kendi görüşlerinin tam tersini savunmaları istenirdi. Bu yöntem düşünce esnekliğini geliştirmek için kullanılırdı. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Öğrencilerden biri ayağa kalkar, adalet herkese hakkını vermektir der. Sofist gülümser ve sorar, peki düşmanına da hakkını vermek midir? Öğrenci duraksar, düşünür, ardından yeni bir cevap arar. Bu tür sorular öğrencilerin düşünce sınırlarını zorlar, onları daha derin bir kavrayışa yönlendirirdi. Sofistlerin eleştirisi. Sofistlerin bu yaklaşımı bazı filozoflar tarafından eleştirilmişti. Platon, sofistlerin hakikati aramaktan çok ikna etmeyi öğrettiklerini söylerdi. Yine de sofistlerin katkısı büyüktü. Onlar eğitimi yalnızca aile içinde ya da küçük okullarda sınırlı bırakmamış, daha geniş bir toplumsal boyuta taşımışlardı. Öğrenciler üzerindeki etki. Sofistlerin dersleri gençler için hem heyecan verici hem de zorlayıcıydı çünkü burada kesin cevaplar yoktu. Her şey tartışmaya açıktı. Öğrenciler düşüncelerini savunmayı, karşıt görüşleri anlamayı ve topluluk önünde konuşmayı öğrenirdi. Bu, onların ileride yurttaş olarak görevlerini yerine getirmeleri için önemli bir hazırlıktı. Dingin bir bitiriş. Bir dersin sonunda sofist konuşmasını yavaşlatır, öğrencilerine bakar ve şöyle derdi: "Bilgi yalnızca ezberlemek değil, düşünmektir." Öğrenciler bu sözü akıllarında tutar,
evlerine dönerken tartıştıkları konuları yeniden gözden geçirirdi. Ve böylece sofistlerin dersleri antik Yunan'da felsefenin doğuşuna giden yolu açmış, gençleri düşünmeye, sorgulamaya ve tartışmaya alıştırmıştı. 11. Bölüm Platon'un Akademisi. Antik Yunan eğitim dünyasının en ünlü kurumlarından biri hiç kuşkusuz Platon'un Akademisi'ydi. Milattan önce 4. yüzyılda Atina'nın biraz dışında zeytin ağaçlarıyla çevrili geniş bir alanda kurulan bu okul yalnızca bir eğitim yeri değil, aynı zamanda düşüncenin ve tartışmanın merkeziydi. Akademi adını bulunduğu bölgedeki kahraman Akademos'un kutsal koruluğundan almıştı. Akademinin ortamı. Akademi, görkemli bir bina değildi. Daha çok gölgeli ağaçların altında yapılan dersler, küçük yapılar ve yürüyüş yollarından oluşuyordu. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde buraya gelir, Platon'un ya da diğer hocaların etrafında toplanırdı. Dersler çoğu zaman açık havada yapılır, yürüyüşler sırasında tartışmalar sürerdi. Bu nedenle akademi yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. Derslerin içeriği. Akademide dersler sıradan bilgilerin ötesine geçerdi. Burada matematik, geometri, astronomi ve müzik gibi alanlar öğretilirdi. Ancak asıl amaç öğrencilerin düşünme biçimlerini geliştirmekti. Platon'a göre hakikate ulaşmanın yolu sorgulamak ve tartışmaktı. Bu nedenle dersler soru-cevap yöntemiyle ilerlerdi. Öğrenciler bir konuyu tartışırken farklı bakış açılarını öğrenir, kendi düşüncelerini geliştirmeye çalışırdı. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Platon öğrencileriyle birlikte korulukta yürür. Bir öğrenci sorar, adalet nedir? Platon doğrudan cevap vermez. Bunun yerine başka sorular sorar. Adalet güçlü olanın yararı mıdır, yoksa herkesin hakkını alması mıdır? Öğrenciler bu sorular üzerine düşünür, tartışır, farklı cevaplar arar. Ders kesin bir sonuca ulaşmadan biter. Ama öğrenciler düşünmenin değerini öğrenmiş olur. Akademinin felsefi yönü. Platon'un akademisi yalnızca bilgi aktaran bir kurum değildi. Burada amaç öğrencilerin ruhlarını eğitmekti. Platon'a göre gerçek bilgi duyularla değil, akılla kavranabilirdi. Bu nedenle akademide öğrenciler soyut düşünmeye, ideaların dünyasını anlamaya yönlendirilirdi. Matematik ve geometri bu soyut düşüncenin araçlarıydı. Akademinin etkisi. Akademi yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdü ve pek çok önemli düşünür yetiştirdi. Aristoteles de gençliğinde burada eğitim görmüştü. Akademi yalnızca antik Yunan için değil, tüm Batı düşüncesi için bir dönüm noktası oldu. Burada geliştirilen fikirler, yüzyıllar boyunca felsefenin temelini oluşturdu. Ağırbaşlı bir bitiriş. Bir günün sonunda öğrenciler koruluğun gölgelerinde dağılır. Kimileri küçük gruplar halinde tartışmaya devam eder, kimileri sessizce düşüncelere dalar. Platon ağır adımlarla yürürken öğrencilerine bakar. Onların gözlerinde merak ve arayış vardır. Akademi işte bu arayışın mekanıdır. Ve böylece Platon'un akademisi, antik Yunan'da eğitimin en yüksek ifadesi haline gelmiş, düşüncenin ve sorgulamanın merkezi olmuştur. 12. Bölüm Aristoteles'in Likeon'u. Platon'un akademisinden sonra antik Yunan eğitim dünyasında en çok bilinen kurumlardan biri Aristoteles'in kurduğu Likeon'du. Milattan önce 335 yılında Atina'da Apollo Likeos'a adanmış bir kutsal alanın yakınında kurulan bu okul, yalnızca felsefi tartışmaların değil, aynı zamanda doğa bilimlerinin de merkezi haline geldi. Likeon'un ortamı. Likeon, geniş yürüyüş yolları, sütunlu galerileri ve bahçeleriyle biliniyordu. Öğrenciler Aristoteles'in etrafında toplanır, dersler çoğu zaman yürüyüşler sırasında yapılırdı. Bu nedenle Aristoteles'in öğrencilerine peripatetikler, yani yürüyenler denirdi. Yürüyerek ders yapmak, düşüncenin akışını kolaylaştırıyor, öğrencilerin zihnini canlı tutuyordu. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Aristoteles, elinde bir tomarla ağır adımlarla yürür, öğrenciler onun etrafında halka oluşturur. O bir soruyla başlar. Doğada hiçbir şey amaçsız değildir. Peki insanın amacı nedir? Öğrenciler düşünür, cevaplar verir. Aristoteles her cevabı dikkatle dinler. Ardından yeni sorular sorar. Ders, yürüyüşün ritmiyle birlikte akar. Derslerin içeriği.
Likeon'da dersler akademiye göre daha geniş bir yelpazeye sahipti. Aristoteles yalnızca felsefeyle değil, aynı zamanda mantık, biyoloji, zooloji, politika, şiir ve retorikle de ilgilenirdi. Öğrenciler doğayı gözlemlemeyi öğrenir, bitkileri ve hayvanları inceler, farklı türleri sınıflandırırdı. Bu antik Yunan'da sistematik bilimsel düşüncenin ilk adımlarından biriydi. Mantık dersleri Likeon'un en önemli parçalarındandı. Aristoteles öğrencilerine kıyas yapmayı, doğru düşünme yollarını ve argümanların nasıl kurulacağını öğretirdi. Bu dersler ileride felsefenin ve bilimin temel taşlarını oluşturdu. Gözlem ve deneyim. Likeon'un en dikkat çekici yönlerinden biri gözleme verdiği önemdi. Aristoteles öğrencilerine doğayı incelemeye teşvik ederdi. Öğrenciler kuşların uçuşunu, bitkilerin büyümesini, hayvanların davranışlarını gözlemlerdi. Bu gözlemler Aristoteles'in eserlerinde sistematik bir şekilde kaydedildi. Böylece Likeon yalnızca teorik tartışmaların değil, aynı zamanda deneyim ve gözlemin de merkezi oldu. Likeon'un etkisi. Likeon, yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdü ve Aristoteles'in düşüncelerini sonraki kuşaklara aktardı. Burada geliştirilen lojik sistemi, Orta Çağ boyunca Avrupa'da temel ders kitabı olarak okutuldu. Aristoteles'in doğa gözlemleri, modern bilimin temellerine ilham verdi. Ağırbaşlı bir bitiriş. Bir günün sonunda Likeon'un yürüyüş yollarında öğrenciler dağılır. Kimileri küçük gruplar halinde tartışmaya devam eder, kimileri defterlerine notlar alır. Aristoteles gökyüzüne bakar ve der ki, bilgi yalnızca düşünmekle değil, görmekle de başlar. Öğrenciler bu sözü akıllarında tutar, evlerine dönerken gün boyu yaptıkları gözlemleri yeniden hatırlarlar. Ve böylece Likeon, Antik Yunan'da eğitimin en kapsamlı merkezlerinden biri olmuş, düşünce ile gözlemi birleştiren bir yol açmıştır. 13. Bölüm. Sparta Eğitim Sistemi, Agoge. Antik Yunan'ın farklı şehir devletleri arasında eğitim anlayışları büyük farklılıklar gösterirdi. Atina'da eğitim, bireyin zihinsel ve bedensel gelişimini dengelemeye yönelikken, Sparta'da her şey askeri disiplin üzerine kurulmuştu. Sparta'nın ünlü eğitim sistemi Agoge adıyla biliniyordu. Bu sistem yalnızca bir okul değil, aynı zamanda tüm toplumun düzenini belirleyen bir yaşam biçimiydi. Sparta'da bir çocuk doğduğunda önce devlet tarafından incelenirdi. Sağlıklı ve güçlü görülen bebekler yaşatılır, zayıf ya da hasta olanlar toplumun yükünü taşıyamayacağı düşüncesiyle dışlanırdı. Bu sert başlangıç, Sparta'nın eğitim anlayışının ne kadar katı olduğunu gösteriyordu. Çocuklar 7 yaşına geldiklerinde ailelerinden alınır ve Agoge'ye teslim edilirdi. O andan itibaren onların hayatı devletin kontrolü altına girerdi. Agoge'de eğitim, disiplin ve dayanıklılık üzerine kuruluydu. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren sert koşullara alıştırılırdı. Yetersiz yiyecek verilirdi. Bu onların açlığa dayanmasını sağlamak içindi. Çoğu zaman yalın yayak dolaşır, ince giysilerle soğuğa karşı koymak zorunda kalırlardı. Amaç, bedeni güçlendirmek kadar iradeyi de çelikleştirmekti. Günlük yaşam askeri talimlerle doluydu. Çocuklar sabah erken saatlerde uyanır, koşu, güreş, silah kullanma ve savaş düzenleri üzerine eğitim alırlardı. Öğretmenler sert ama sistemliydi. Küçük hatalar bile cezalandırılır, öğrencilerden mutlak itaat beklenirdi. Bu disiplin, onların ileride savaş meydanında tereddütsüz hareket etmelerini sağlamak için gerekliydi. Agoge'de yalnızca beden değil, zihin de eğitilirdi. Ancak bu eğitim, Atina'daki gibi edebiyat ya da felsefe üzerine değildi. Sparta'da çocuklara kısa, özlü ve etkili konuşma öğretilirdi. Lakonik sözler, yani az ama güçlü ifadeler, Spartalıların karakterini yansıtırdı. Bir Spartalı uzun tartışmalara girmez, birkaç kelimeyle düşüncesini aktarırdı. Bu onların savaşçı ruhuna uygun bir iletişim biçimiydi. Çocuklar aynı zamanda hile yapmayı ve hayatta kalmayı da öğrenirdi. Aç bırakıldıkları için yiyecek çalmaları teşvik edilirdi. Ancak yakalanırlarsa cezalandırılırlardı. Buradaki amaç onları kurnaz ve dikkatli hale getirmekti. Çünkü bir savaşçı yalnızca güçlü değil,
aynı zamanda zeki olmalıydı. Agoge'nin en dikkat çekici yönlerinden biri topluluk ruhunu geliştirmesiydi. Çocuklar bireysel değil, grup halinde eğitilirdi. Aynı yaşıtlar birlikte yaşar, birlikte çalışır, birlikte ceza alırdı. Bu onların birbirlerine bağlılığını artırır, ileride savaş meydanında yan yana durmalarını kolaylaştırırdı. Sparta'da kız çocukları da diğer şehir devletlerinden farklı olarak eğitim alırdı. Onlar da bedenlerini güçlendirmek için koşur, güreşir, spor yapardı. Amaç Helkistamalar, yani güçlü anneler yetiştirmekti. Çünkü Sparta'nın gücü güçlü nesillerin devamına bağlıydı. Bir günün sonunda Agoge'deki çocuklar yorgun ama kararlı bir şekilde uykuya hazırlanırdı. Yerde basit yataklarda ince örtülerle dinlenirlerdi. Gün boyunca öğrendikleri disiplin bedenlerinde ve zihinlerinde iz bırakırdı. Onların hayatı bireysel mutluluk için değil, devletin gücü için şekillendirilmişti. Ve işte bu nedenle Sparta'nın eğitim sistemi antik Yunan dünyasında benzersizdi. Agoge, bireyi değil, toplumu, özgürlüğü değil, itaati, rahatlığı değil, dayanıklılığı öğretiyordu. Bu sistem Sparta'yı yüzyıllar boyunca askeri bir güç haline getirdi. Ama aynı zamanda bireysel özgürlüklerin gölgelendiği, disiplinin her şeyin önüne geçtiği bir yaşam biçimi yarattı. 14. Bölüm Atina Eğitim Sistemi. Antik Yunan'ın en parlak şehir devletlerinden biri olan Atina, eğitim anlayışıyla da diğerlerinden ayrılıyordu. Sparta'da disiplin ve askeri güç ön plandayken, Atina'da bireyin hem zihinsel hem de bedensel gelişimi dengeli bir şekilde gözetiliyordu. Atinalılar için eğitim, yalnızca bir yurttaşın görevlerini yerine getirmesi için değil, aynı zamanda toplumun kültürel zenginliğini sürdürmesi için de gerekliydi. Atina'da çocuklar küçük yaşlardan itibaren okullara gönderilirdi. Sabahları pedagoglarının eşliğinde dar sokaklardan geçerek Didaskaleion'a ulaşan öğrenciler önce okuma yazma öğrenirdi. Harfler, kelimeler, cümleler hepsi sabırla tekrar edilirdi. Ardından Homeros'un dizeleriyle tanışılır, kahramanların hikayeleri ezberlenirdi. Bu ezberler yalnızca edebiyat değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin de aktarımıydı. Eğitim yalnızca sınıfta sınırlı değildi. Öğleden sonraları çocuklar jimnazyuma gider, koşar, güreşir, disk atar, bedenlerini güçlendirirdi. Atinalılar için sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ruhun tamamlayıcısıydı. Spor, yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda disiplin ve dayanıklılık kazandırıyordu. Böylece öğrenciler hem zihinsel hem de bedensel açıdan dengeli bir gelişim gösterirdi. Müzik de Atina eğitim sisteminin önemli bir parçasıydı. Çocuklar lir çalmayı öğrenir, şarkılar söyler, dini törenlerde kullanılan melodileri tekrar ederdi. Müzik ruhu yumuşatır, uyum duygusunu geliştirirdi. Platon'un sözleriyle müzik ruhu eğitir, beden eğitimi ise bedeni. İkisi birlikte bireyin bütünlüğünü sağlardı. Atina'da eğitim yalnızca çocuklukla sınırlı değildi. Gençler büyüdükçe retorik ve felsefeyle tanışırdı. Bir yurttaşın en önemli görevlerinden biri topluluk önünde konuşabilmekti. Bu nedenle gençler sofistlerden ya da filozoflardan ders alır, tartışmalara katılır, fikirlerini savunmayı öğrenirdi. Mecliste söz almak, mahkemede kendini savunmak ya da halkı ikna etmek için bu beceriler gerekliydi. Atina eğitim sisteminin en dikkat çekici yönlerinden biri özgür düşünceye verdiği değerdi. Öğrenciler yalnızca ezber yapmakla kalmaz, aynı zamanda sorgulamaya teşvik edilirdi. Adalet nedir? Erdem nasıl tanımlanır? İyi bir yurttaş hangi özelliklere sahip olmalıdır? Gibi sorular gençlerin zihninde yankılanırdı. Bu soruların kesin cevapları yoktu. Önemli olan düşünme alışkanlığını kazanmaktı. Bir günün sonunda Atina'da bir öğrenciyi hayal edelim. Sabah okuma yazma dersinde Homeros'un dizelerini tekrar etmiş, öğleden sonra jimnazyumda koşmuş, akşamüstü ise müzik dersinde lir çalmış olsun. Günün sonunda evine dönerken, pedagogunun yanında yürürken, zihninde kahramanların hikayeleri, bedeninde sporun yorgunluğu, kulağında melodilerin yankısı vardır. Bu bütünlük Atina eğitim sisteminin özünü yansıtır. Atina'da kız çocuklarının eğitimi sınırlıydı. Çoğu evde annelerinden ev işleri öğrenirdi. Ancak erkek çocukları için eğitim, yurttaşlık görevlerinin ayrılmaz bir parçasıydı. Çünkü Atina'da yurttaş olmak yalnızca bireysel bir hak değil, aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluktu.
Eğitim, bu sorumluluğu yerine getirecek bireyler yetiştirmek için vardı. Ve işte bu nedenle Atina eğitim sistemi, antik Yunan dünyasında özel bir yer taşıyordu. Burada amaç yalnızca asker yetiştirmek değil, aynı zamanda düşünen, tartışan, sanatla ilgilenen, bedeni ve ruhu dengeli bireyler yetiştirmekti. Bu anlayış, yüzyıllar boyunca Batı dünyasının eğitim düşüncesine ilham verdi. 15. Bölüm. Kız çocuklarının eğitimi. Antik Yunan'da eğitim, çoğunlukla erkek çocukların dünyasına ait bir ayrıcalık olarak görülse de, kızların da kendilerine özgü bir öğrenim süreci vardı. Ancak bu süreç, Atina ve Sparta gibi şehir devletlerinde oldukça farklı biçimlerde şekillenmişti. Atina'da kız çocuklarının eğitimi daha çok evin sınırları içinde kalırken, Sparta'da kızlar da erkekler gibi bedensel eğitimden geçirilirdi. Atina'da bir kız çocuğu küçük yaşlardan itibaren annesinin yanında yetişirdi. Onlara okuma yazma öğretilmezdi ya da çok sınırlı bir şekilde öğretilirdi. Asıl amaç ev işlerini öğrenmeleri, dokuma yapmaları, yemek hazırlamaları ve evin düzenini sağlamalarıydı. Bir Atinalı kız sabah annesiyle birlikte uyanır, evin işlerine yardım eder, iplik eğirmeyi, kumaş dokumayı öğrenirdi. Bu beceriler onun ileride bir eş ve anne olarak görevlerini yerine getirmesi için gerekli görülürdü. Eğitim daha çok pratik işlerin aktarımıydı. Buna karşılık Sparta'da kız çocuklarının eğitimi bambaşka bir anlayışa dayanıyordu. Spartalılar güçlü bir toplumun ancak güçlü kadınlarla mümkün olacağına inanıyordu. Bu nedenle kızlar da erkekler gibi koşar, güreşir, disk atar, bedenlerini güçlendirirdi. Onların amacı ileride sağlıklı çocuklar doğurmak ve Sparta'nın askeri gücünü sürdürmekti. Bu yüzden Sparta'da kızların eğitimi Atina'ya kıyasla çok daha özgür ve bedensel açıdan yoğundu. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Atina'da bir evin avlusunda küçük bir kız annesinin yanında oturur. Elinde iplik vardır, sabırla eğirmeyi öğrenir. Annesi ona sessizce talimat verir. Daha sıkı çevir, daha düzgün sar. Kız annesinin sözlerini tekrar eder, elleri yavaş yavaş ustalaşır. Bu onun eğitiminin özüdür. Sparta'da ise aynı yaşlarda bir kız, Gymnasium'un toprak zemininde koşmaktadır. Yanında yaşıtları vardır. Öğretmen onlara daha hızlı koşmalarını söyler. Kızlar güçlü adımlarla ilerler, bedenlerini zorlar. Dersin sonunda yorulmuş ama kararlı bir şekilde dinlenirler. Onların eğitimi evin sınırlarını aşar, toplumun askeri düzenine hizmet eder. Antik Yunan'da kız çocuklarının eğitimi, toplumun kadınlara biçtiği rolün bir yansımasıydı. Atina'da kadınlar daha çok evin içinde kalmaya hazırlanırken, Sparta'da kadınlar toplumun gücüne doğrudan katkı sağlayacak şekilde yetiştiriliyordu. İki şehir arasındaki bu fark, Antik Yunan dünyasının çeşitliliğini gösterir. Bir günün sonunda Atina'daki kız, annesiyle birlikte evin işlerini tamamlar, dokuduğu kumaşı katlar. Sparta'daki kız ise antrenmandan sonra eve döner, kasları hala yorgundur ama bedeninde güç hissi vardır. İkisi de kendi şehirlerinin değerlerine göre yetişmektedir. Ve işte bu nedenle Antik Yunan'da kız çocuklarının eğitimi tek bir kalıba sığmaz. Her şehir devleti kendi düzenine uygun bir yol seçmişti. Ama her durumda kızların eğitimi toplumun geleceğini şekillendiren sessiz ama güçlü bir unsur olarak varlığını sürdürdü. 16. Bölüm. Eğitimde sosyal sınıf ayrımı. Antik Yunan'da eğitim, her çocuğun eşit şekilde ulaşabildiği bir hak değildi. Toplumun yapısı, kimin hangi eğitimi alacağını büyük ölçüde belirliyordu. Yurttaşlar, yabancılar, köleler ve kadınlar arasında keskin ayrımlar vardı. Bu ayrımlar yalnızca günlük yaşamda değil, eğitimde de kendini gösteriyordu. Atina'da yurttaş ailelerin oğulları küçük yaşlardan itibaren okullara gönderilirdi. Onlar okuma yazma öğrenir, Homeros'un dizelerini ezberler, Gimnazyumda bedenlerini güçlendirir, müzikle ruhlarını eğitirlerdi. Daha ileri yaşlarda retorikle, felsefeyle tanışır, topluluk önünde konuşmayı öğrenirlerdi. Bu eğitim onların ileride mecliste söz alabilmeleri, mahkemede kendilerini savunabilmeleri ve toplumun karar süreçlerine katılabilmeleri için gerekliydi. Buna karşılık Atina'da yaşayan yabancılar yani Metoikoslar aynı haklara sahip değildi. Onların çocukları çoğu zaman ticaret ya da zanaatla uğraşmaya yönlendirilirdi. Eğitimleri daha sınırlıydı, okuma yazma öğrenebilirlerdi ama yurttaşlık görevlerine hazırlayan derslere katılamazlardı. Çünkü onlar Atina'nın siyasi yaşamına dahil olamazdı. Kölelerin çocukları ise neredeyse hiçbir eğitim hakkına sahip değildi. Onlar doğdukları andan itibaren hizmet ya da iş gücü için yetiştirilirdi.
Bazı durumlarda ev köleleri efendilerinin çocuklarına eşlik ederken okullarda bulunur, dersleri dinlerdi. Ancak bu onların eğitim aldığı anlamına gelmezdi. Onlar yalnızca gözetmen ya da yardımcı rolündeydi. Yine de kimi zaman efendilerinin izniyle okuma yazma öğrenen köleler de vardı. Bu istisnalar toplumun genel yapısını değiştirmiyordu. Sosyal sınıf ayrımı eğitimde kullanılan araçlarda bile kendini gösterirdi. Zengin ailelerin çocukları daha kaliteli balmuk tabletler, daha iyi çalgılar ve daha rahat giysilerle okula giderdi. Yoksul ailelerin çocukları ise daha basit malzemelerle yetinirdi. Bu fark onların öğrenme sürecine doğrudan yansırdı. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Atina sokaklarında sabah yürüyen iki çocuk düşünelim. Biri zengin bir ailenin oğlu. Yanında köle statüsünde bir pedagog vardır. Elinde yeni yapılmış bir tablet, sırtında temiz bir giysi taşır. Diğeri daha mütevazi bir ailenin çocuğudur. Elindeki tablet eski, giysisi yıpranmıştır. İkisi de aynı sınıfa girer, aynı öğretmenin karşısına oturur. Ancak gelecekte yolları farklıdır. Biri devlet işlerinde söz sahibi olacak, diğeri belki küçük bir dükkanın başında hayatını sürdürecektir. Sparta'da da benzer bir ayrım vardı. Agoge yalnızca yurttaş ailelerin oğulları için zorunluydu. Köleler yani helotlar bu sisteme dahil edilmezdi. Onların çocukları tarım işlerinde çalıştırılır, askeri disipline katılamazdı. Böylece Sparta'nın askeri gücü yalnızca yurttaş sınıfının çocukları üzerinden sürdürülürdü. Antik Yunan'da eğitim, toplumun hiyerarşisini yeniden üreten bir araçtı. Kimlerin hangi bilgiyi öğrenebileceği, hangi becerileri kazanabileceği doğrudan sosyal statüyle belirlenirdi. Bu durum, bireylerin geleceğini daha çocuk yaşta şekillendirirdi. Bir günün sonunda Atina'da bir yurttaş çocuğu, evine dönerken Homeros'tan dizeler tekrar eder. Aynı sokakta yürüyen bir köle çocuğuysa efendisinin yüklerini taşır. İkisi de aynı şehirde yaşar, aynı havayı solur. Ama eğitimleri hayatlarının yönünü tamamen farklı kılar. Ve işte bu nedenle Antik Yunan'da eğitim yalnızca bireysel bir gelişim değil, aynı zamanda toplumsal düzenin korunması için bir araçtı. Sosyal sınıf ayrımı eğitimin her aşamasına sinmişti. Ve bu ayrım kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam etti. 17. Bölüm. Öğretmenler ve ücretler. Antik Yunan'da eğitim sisteminin görünmeyen ama en önemli unsurlarından biri öğretmenlerdi. Onlar, toplumun geleceğini şekillendiren bilgiyi aktaran kişilerdi. Ancak öğretmenlik bugünkü gibi saygın ve güvence altına alınmış bir meslek değildi. Çoğu öğretmen küçük sınıflarda ya da kendi evlerinde ders verir, geçimini öğrencilerden aldığı ücretlerle sağlardı. Bir öğretmenin günlük yaşamını hayal edelim. Sabah erkenden uyanır, küçük sınıfını hazırlar. Balmumu tabletler, kamış kalemler, basit çalgılar. Hepsi yerli yerindedir. Öğrenciler pedagoglarının eşliğinde sınıfa gelir, öğretmen onları karşılar. Ders başlar, gün boyu tekrarlarla, ezberlerle, sorularla geçer. Öğretmen sabırla her öğrenciyi yönlendirir. Ancak günün sonunda onun da geçimini düşünmesi gerekir. Çünkü aldığı ücret, yaşamını sürdürebilmesi için tek kaynaktır. Öğretmenlerin ücretleri ailelerin ekonomik durumuna göre değişirdi. Zengin aileler çocuklarını daha iyi öğretmenlere gönderir, daha yüksek ücretler öderdi. Yoksul aileler ise daha mütevazi öğretmenlerle yetinirdi. Bu durum, eğitimdeki sosyal sınıf ayrımını daha da belirginleştirirdi. Bazı aileler çocuklarını yalnızca temel okuma yazma öğrenmeleri için kısa süreliğine okula gönderir, daha ileri eğitim için imkan bulamazdı. Sofistler yani gezgin öğretmenler bu konuda farklı bir konuma sahipti. Onlar şehir şehir dolaşır, isteyenlere ders verir, karşılığında yüksek ücretler talep ederdi. Retorik ve tartışma sanatında uzman oldukları için özellikle zengin ailelerin çocukları sofistlerden ders almayı tercih ederdi. Bu dersler pahalıydı ama bir gencin siyasi hayatta yükselmesi için gerekli görülürdü. Böylece sofistler hem saygı duyulan hem de eleştirilen bir grup haline gelmişti. Öğretmenlerin toplumdaki konumu her zaman yüksek değildi. Onlar bilgiyi aktaran kişilerdi ama çoğu zaman sıradan bir zanaatkar gibi görülürdü.
Çünkü antik Yunan'da en büyük saygınlık siyasette ya da askerlikte başarı kazananlara verilirdi. Yine de öğretmenler toplumun geleceğini şekillendiren görünmez kahramanlardı. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Ders bitmiştir. Çocuklar evlerine dönmüştür. Öğretmen sınıfta tek başına kalır. Bal mumu tabletleri toplar, odanın düzenini sağlar. Ardından günün sonunda aldığı küçük keseyi açar. İçinde birkaç sikke vardır. Bu paralar onun emeğinin karşılığıdır. Belki çok değildir ama ertesi gün yine aynı sabırla ders vermesi için yeterlidir. Antik Yunan'da öğretmenlik büyük bir zenginlik getirmese de toplumun devamı için vazgeçilmezdi. Onlar çocuklara harfleri, sayıları, melodileri ve değerleri öğreten kişilerdi. Aldıkları ücret yalnızca geçimlerini sağlamak için değil, aynı zamanda eğitimin sürekliliğini korumak için de gerekliydi. Ve işte bu nedenle öğretmenler ve onların aldığı ücretler, antik Yunan eğitim sisteminin görünmeyen ama temel taşlarından birini oluşturuyordu. Onlar olmadan ne Homeros'un dizeleri aktarılabilir ne de yurttaşlık görevleri için gerekli bilgi kuşaktan kuşağa geçebilirdi. 18. Bölüm. Kütüphaneler ve yazılı kültür. Antik Yunan'da eğitim, yalnızca sınıflarda, öğretmenlerin ve öğrencilerin karşılıklı konuşmalarıyla sınırlı değildi. Yazılı kültür, öğrenmenin ve bilginin aktarılmasının en önemli araçlarından biriydi. Ancak bu yazılı kültür, bugünkü gibi herkesin kolayca ulaşabileceği kitaplarla değil, özenle hazırlanmış parşömenler ve papirüs rulolarıyla varlığını sürdürüyordu. Bir öğrenci için yazılı metinlere ulaşmak sıradan bir durum değildi. Çoğu zaman öğretmenlerin elinde bulunan birkaç tomar sınıfın en değerli eşyalarıydı. Bu metinler Homeros'un dizelerini, Hesiodos'un öğütlerini ya da tragedya yazarlarının eserlerini içerirdi. Öğrenciler bu metinleri doğrudan okuyamaz. Öğretmen yüksek sesle okur, onlar da tekrar ederdi. Böylece yazılı kültür sözlü aktarımın gölgesinde ama onunla birlikte varlığını sürdürürdü. Atina'da bazı zengin aileler özel kütüphaneler kurmuştu. Bu kütüphaneler evlerin içinde küçük odalardan ibaretti. Raflarda dikkatle sarılmış rulolar bulunur. Her biri özenle saklanırdı. Bir evin kütüphanesi o ailenin kültürel zenginliğinin göstergesiydi. Ziyarete gelenler raflarda duran rulolara bakar, ev sahibinin bilgisini ve merakını takdir ederdi. Daha geniş ölçekte şehirlerde de kütüphaneler kurulmaya başlanmıştı. Özellikle Helenistik dönemde İskenderiye Kütüphanesi gibi büyük merkezler bilginin toplanma noktası haline geldi. Ancak klasik dönemde bile Atina'da yazılı metinlerin dolaşımı eğitim için önemli bir kaynak oluşturuyordu. Öğrenciler öğretmenlerinden aldıkları parçaları ezberler, sonra bunları kendi hafızalarında taşırdı. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Küçük bir sınıfta öğretmen elinde bir tomar tutar. Tomarı dikkatle açar, ince yazılar ortaya çıkar. Öğrenciler merakla bakar ama dokunamaz. Öğretmen ağır bir sesle satırları okur. Çocuklar duyduklarını tekrar eder. Yazılı metin onların gözünde ulaşılmaz bir hazine gibidir. Yazılı kültür aynı zamanda bilginin korunmasını sağlıyordu. Sözlü aktarım güçlüydü ama unutulmaya açıktı. Yazıya geçirilen her satır bilginin kuşaklar boyunca aktarılmasına imkan tanıyordu. Bu nedenle yazıcılar, yani metinleri kopyalayan kişiler büyük bir öneme sahipti. Onlar elleriyle yazdıkları her satırla bilginin sürekliliğini sağlıyorlardı. Kütüphaneler yalnızca bilgi depoları değil, aynı zamanda birer prestij unsuru olarak da görülüyordu. Bir şehirde ya da bir evde bulunan metinler o toplumun kültürel seviyesini gösterirdi. Bu nedenle yazılı kültür eğitimin görünmeyen ama güçlü damarlarından biriydi. Bir günün sonunda bir öğrenci evine dönerken öğretmeninden duyduğu dizeleri tekrar eder. Elinde bir tomar yoktur ama zihninde kelimeler vardır. Yazılı kültür onun için doğrudan erişilebilir olmasa da öğretmeninin sesiyle hayat bulur. Ve böylece Antik Yunan'da kütüphaneler ve yazılı metinler eğitimin sessiz tanıkları olarak varlığını sürdürür. 19. Bölüm. Helenistik dönemde eğitim. Büyük İskender'in seferleriyle başlayan Helenistik dönem, Antik Yunan eğitim anlayışını yalnızca Ege kıyılarında değil,
tüm Akdeniz dünyasında görünür kıldı. Yunan şehir devletlerinin sınırlarını aşan bu çağda eğitim farklı kültürlerin etkisiyle zenginleşti ve daha sistemli bir hale geldi. Artık bilgi yalnızca Atina'nın sokaklarında ya da Sparta'nın avlularında değil, İskenderiye'nin kütüphanelerinde, Pergamon'un salonlarında, Rodos'un okullarında da şekilleniyordu. Bu dönemin en dikkat çekici yönlerinden biri büyük kütüphanelerin doğuşuydu. İskenderiye Kütüphanesi, binlerce tomarın saklandığı, bilginin adeta bir deniz gibi biriktiği bir mekandı. Burada yalnızca Yunan yazarlarının eserleri değil, Mısır, Mezopotamya ve doğudan gelen metinler de bulunuyordu. Bir öğrenci hocasının yanında bu kütüphaneye girdiğinde, raflarda dizili ruloları gördüğünde bilginin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu hissederdi. Helenistik dönemde eğitim yalnızca edebiyat ve retorikle sınırlı kalmadı. Matematik, astronomi, tıp, coğrafya ve mekanik gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedildi. Öklid'in geometri üzerine yazdıkları, Arşimet'in buluşları, Hipparkos'un gökyüzü gözlemleri gençlerin zihninde yeni ufuklar açıyordu. Artık öğrenciler yalnızca Homeros'un dizelerini ezberlemekle kalmıyor, doğayı anlamaya yönelik sistemli bilgilerle de tanışıyordu. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. İskenderiye'de genç bir öğrenci hocasının yanında oturur. Önlerinde açılmış bir tomar vardır. Hocası ince yazıları parmağıyla takip ederek okur. Öğrenci duyduklarını bağ mumu tabletine işaretlerle kaydeder. Dışarıda Akdeniz'in rüzgarı eserken, içeride bilginin ağırbaşlı atmosferi hüküm sürmektedir. Bu dönemde eğitim şehirler arası bir yolculuğa da dönüşmüştü. Bir genç retorik öğrenmek için Rodos'a, tıp için Kos'a, felsefe için Atina'ya gidebilirdi. Böylece eğitim yalnızca bir şehirde değil, tüm Helenistik dünyada dolaşan bir serüvene haline geldi. Öğrenciler farklı hocalardan ders alarak bilgilerini çeşitlendiriyor, farklı kültürlerin izlerini kendi düşüncelerine katıyordu. Toplumun üst sınıfları için bu dönemde eğitim bir prestij unsuru haline geldi. Zengin aileler çocuklarını uzak şehirlere göndererek en iyi öğretmenlerden ders almalarını sağlıyordu. Daha mütevazi ailelerin çocukları ise yerel okullarla yetiniyordu. Yine de Helenistik dönemde bilgiye erişim, önceki yüzyıllara göre daha geniş bir kitleye ulaşmıştı. Bir günün sonunda İskenderiye'deki bir öğrenci kütüphaneden çıkar. Elinde tomar yoktur, çünkü metinler ödünç verilmez. Ama zihninde yeni bilgiler vardır. Yıldızların hareketleri, sayıların düzeni, dünyanın uzak bölgeleri hakkında duydukları. Yavaş adımlarla evine dönerken bilginin genişliğini ve derinliğini düşünür. Ve işte bu nedenle Helenistik dönem antik Yunan eğitim anlayışının en parlak evrelerinden biri oldu. Burada bilgi yalnızca bir şehir devletinin sınırlarını değil, tüm Akdeniz dünyasını kapsayan bir mirasa dönüştü. 20. Bölüm Antik Yunan Eğitim Mirası. Antik Yunan'da şekillenen eğitim anlayışı yalnızca kendi çağını değil, sonraki yüzyılları da derinden etkiledi. Atina'nın dengeli ve çok yönlü eğitimi, Sparta'nın disiplinli agoge sistemi, sofistlerin tartışma yöntemleri, Platon'un akademisi ve Aristoteles'in Nikeyon'u. Tüm bu kurumlar ve yöntemler, Batı dünyasının eğitim düşüncesinin temel taşlarını oluşturdu. Yunanlılar için eğitim, bireyin yalnızca bilgi edinmesi değil, aynı zamanda karakterini geliştirmesi anlamına geliyordu. Müzik ruhu yumuşatıyor, beden eğitimi gücü artırıyor, retorik topluluk önünde söz söyleme cesareti kazandırıyor, felsefe ise düşünmeyi öğretiyordu. Bu bütünlük onların eğitim anlayışını eşsiz kıldı. Roma İmparatorluğu, Yunan eğitim sistemini büyük ölçüde benimsedi. Romalı gençler Homeros'un dizelerini ezberledi, retorik dersleri aldı, felsefeyle tanıştı. Yunan öğretmenler Roma'ya davet edildi, sofistlerin yöntemleri Roma forumlarında yankı buldu. Böylece Yunan eğitimi Akdeniz dünyasının ortak mirası haline geldi. Orta Çağ'da bile Yunan düşüncesinin izleri silinmedi. Platon'un ideaları, Aristoteles'in mantığı, Öklibis'in geometrisi, Arşimed'in buluşları yüzyıllar boyunca okutuldu. Avrupa'daki üniversiteler kurulurken Yunan eğitim anlayışı yeniden canlandırıldı.
Geometri bilmeyen akademiye giremez sözü, bilginin disiplinli bir yolculuk olduğunu hatırlatan bir ilke olarak yaşamaya devam etti. Bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Yüzyıllar sonra, Orta Çağ'da bir öğrenci karanlık bir manastır odasında oturur. Elinde bir tomar vardır. Üzerinde Aristoteles'in satırları yazılıdır. Mum ışığında satırları okur, anlamaya çalışır. O anda antik Yunan'ın koruluklarında yürüyen Platon'un sesi, İskenderiye kütüphanesinde ders veren bir hocanın nefesi, Atina sokaklarında Homeros'un dizelerini ezberleyen bir çocuğun sesi hala yankılanmaktadır. Antik Yunan eğitiminin mirası yalnızca bilgi değil, aynı zamanda bir yöntemdir. Sorgulamak, tartışmak, dengeyi aramak. Bu miras modern dünyada bile yaşamaya devam eder. Bugün bir sınıfta öğrenciler soru sorarken, bir öğretmen tartışmayı teşvik ederken ya da bir öğrenci gökyüzüne bakıp yıldızların düzenini anlamaya çalışırken aslında antik Yunan'ın bıraktığı izleri takip eder. Ve işte bu nedenle antik Yunan eğitimi yalnızca bir tarihsel dönem değil, insanlığın ortak yolculuğunun bir parçasıdır. Onların sınıflarında yankılanan sesler, bugün hala bilginin peşinde koşan her öğrencinin adımlarında yaşamaktadır. Final. Antik Yunan'ın eğitim serüveni yalnızca bir toplumun çocuklarını yetiştirme biçimi değil, aynı zamanda insanlığın bilgiye bakışının ilk büyük adımlarından biriydi. Atina'da bir çocuğun Homeros'un dizelerini ezberlemesi, Sparta'da bir gencin Agoge'de disiplinle yoğrulması, Platon'un akademisinde yürüyerek tartışmalar yapılması, Aristoteles'in Lükeion'unda doğanın gözlemlenmesi, hepsi farklı yollarla aynı amaca hizmet ediyordu: İnsanı şekillendirmek. Bu yolculukta müzik ruhu yumuşattı, beden eğitimi gücü artırdı, matematik ve geometri zihni keskinleştirdi, retorik topluluk önünde söz söyleme cesareti verdi, felsefe ise düşünmeyi öğretti. Kız çocuklarının evlerde ya da jimnazyonlarda aldığı farklı eğitimler, sosyal sınıfların belirlediği sınırlar, öğretmenlerin emeği, sofistlerin tartışmaları ve kütüphanelerin sakladığı metinler ve Helenistik dönemin evrensel ufku hepsi bir bütünün parçalarıydı. Bir an için gözlerimizi kapatalım. Atina sokaklarında yürüyen bir öğrenci elinde bal mumu tabletiyle Homeros'tan dizeler tekrar ediyor. Aynı anda Sparta'da bir genç toprak zeminde koşuyor. İskenderiye'de bir başka öğrenci hocasının yanında tomar açıyor. Yüzyıllar sonra bir manastırda bir genç Aristoteles'in satırlarını mum ışığında okuyor. Zaman farklı, mekan farklı ama arayış aynı. Öğrenmek, anlamak, aktarmak. Antik Yunan eğitimi yalnızca kendi çağını değil, Roma'yı, Orta Çağ'ı, Rönesans'ı ve modern dünyayı da etkiledi. Bugün bir sınıfta öğrenciler soru sorarken, bir öğretmen tartışmayı teşvik ederken ya da bir genç gökyüzüne bakıp yıldızların düzenini anlamaya çalışırken aslında bu mirasın izlerini sürüyor. Ve işte bu nedenle antik Yunan eğitimi bir tarihsel anın olmaktan öte insanlığın ortak yolculuğunun bir parçasıdır. Onların sınıflarında yankılanan sesler bugün hala bilginin peşinde